Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir geri dönüşüm projesi yapıyoruz. Keyifli seyirler diliyorum. Bu kalp benim sökmeyi planladığım bir kazak. Ördüm, ipi çok güzel, çok severek ördüm ama biraz fazla ince şiş ile örmüşüm. O yüzden ne yapacak? Dönüşecek ve giyilecek hale gelecek. Hazır mısınız? Burada benim geçen sene ördüğüm çok ince şiş ve kalın ip kullanarak maalesef biraz kaba yapmış olduğum bir bluzum var ve ben bunu söküyorum. Daha kalın şişlerle öreceğim ve beraber güzel bir şeye dönüştüreceğiz. Hazır mısınız? Ön için şişime ilmek atıyorum. Önde 87, arkada 85 ilmek atacağım. Ve ben şöyle ilmek atıyorumu da kısaca göstermek istiyorum. En pratiği bu geliyor bana. Buradan ipimi şişime atıyorum. Çekiyorum. Takıyorum. Daha bu elimdeki şiş çıkmadan tekrar ilmek atıyorum. Tekrar takıyorum. Tekrar atıyorum. Tekrar takıyorum. Ve böylece ipimde şişlerim dururken sürekli şişlerimi çevire çevire ilmeğimi atıyorum ve pratik bir şekilde şiş örgüme başlıyorum. Bu 87 ilmeğimi attıktan sonra kıyafetim V yakalı olacak. V yakamı istediğim noktaya gelene kadar sağdan ve soldan hiçbir arttırma yapmadan tersi ters düzü düz öre öre gideceğim ve V yaka kısmına geldiğimizde buluşacağız. Bakar mısınız? Bu kadar ilmeği pratik bir şekilde attım. Bluzumu tersi ters düzü düz örerek dümdüz bir şekilde arttırmalar, eksiltmeler yapmadan devam ediyorum. Çok zevkli bir şekilde örülüyor. Şu an tersteyim. Şunu göstermek istiyorum şimdi size. Ben bunu yumak halinde almıştım. Böyle ince 4 kat ipin bir araya getirilmesiyle oluşan bir iplik bu. Bobin şeklinde almıştım yine kiloyla. Bunu geçen sene ben ördüm arkadaşlar. Görüyorsunuz bayağı bildiğiniz battaniye kıvamında. Görünüşü güzel ama içine girdim. Bir giyeyim dedim. Görüntü çok güzel ama rahat değil. Çok kalın oldu. Bayağı bildiğiniz pofuduk bir peluş oyuncağa benzedim giyince. Ha bu da yine öyle peluş gibi gözüküyor ama daha böyle kıvamlı bir yumuşaklığı var. Buna bakın şimdi, bildiğiniz kas katı bir kalınlık. Ben bunu 4 numarayla örmüştüm, hatırlıyorum. Ve ördüm, diktim, giydim. Giyer giymez dedim bu çok kalın. Bununla ben hiç rahat etmedim ve bıraktım. Sökecektim. Araya başka işler girdi ve ben bugüneymiş kısmet söküyorum ve bunu örüyorum. Bunu ben 87 ilmek demiştim. Arkadan birer tane yanlardan fazla olsun istemiştim ama 88'e tamamladım. Bunun da nedeni şu. Tam ortadan ben bunu ayıracağım. 44-44 ayırıp V yakalı bir bluz yapmak istediğim için 88'e tamamladım. Bu kaç beden derseniz ben 38'im. Üst bedenim 38 ama bu bayağı bol bir kıyafet olacak. Bitince tüm ölçülerini vereceğim size. Dirseklerime kadar geniş bir bluz bu. Kollarım o yüzden biraz minnoş. Yaka yapıp yapmayacağım konusunda henüz karar vermedim. Şimdilik önü bitirdikten sonra bu konuya tekrar bir düşünüp karar vereceğim.
Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde örülüyor. Bu ip zaten çok güzel bir ip. Nako Paris'in muadili midir, kendisi midir bilemeyeceğim. Bobin şeklinde aldığım için üzerinde bir kağıt yoktu. Ben de ayrıyetten sormadım. Resmini beğenip aldım. Bundan başka kıyafetler de yapmak istiyorum. Bakalım sonuç ne olacak? Şimdi ben örmeye devam ediyorum. Yakaya geldiğimiz noktada, yakaya kadar kesmeyi düşünmüyorum. Yakaya geldiğimiz noktada V yakayı keseceğiz. Daha sonra omuzlarda da kesmelerimiz var. Omzun çok güzel oturmasını istiyorum. Arkada kestim. Önde de aynı kesintileri yaparak hem yakamızı hem omuzlarımızı keseceğiz ve bluzumuzun üst kısmını tamamlayacağız ve yakaya geldiğimizde buluşalım. Bluzumun yakasının bir tarafını kestim. Görüyorsunuz ön ortası işaretim var şurada. Şurada da kesmeye başladım. Daha doğrusu V yakamı keserek gittiğim ve bu noktada artık kesmeyi bıraktığım bölümü görüyoruz. Buradan yukarıya dümdüz çıktım ve şurada da omuz bölümünü görüyoruz. Burada da işaretimi koyduktan sonra yavaş yavaş kese kese yakamıza doğru geldim. Şimdi bunu beraberce yapacağız. Böyle eskiden ben ne yapıyordum? V yakamızı kesiyordum dümdüz, omzu da dümdüz kesiyordum. Daha sonra burada bir düşüşte potluk oluyordu. Hele bir de ipim kalın bir ipse daha da sert bir görünüm oluyordu. Şimdi beraberce bunu yapacağız arkadaşlar. Bütün detaylarını anlatıyor olacağım şimdi size. Hemen geliyorum. Şurada şişimi aldım. Şurada ipimi bağladım. Dönüyorum. Ve kesmeye bu sırada hemen başlıyorum. Sadece bu kesme yöntemi sadece bu ip ve bu şişler için geçerlidir. Veya bu kalınlıkta bir ip için geçerlidir. İnce şişler için ve ince ip için biraz daha farklı bir yönteme ihtiyacınız var. Yine aynı tarz kesilecek ama daha farklı bir sayıya ihtiyacınız var. Sayılar değişecek. Şimdi ben burada örgümün tersindeyim. O yüzden tersten örerek başlıyorum. Bu taraftaki kesmelerimi yapmaya. Şuradan başlıyorum. 1 2 3 tane normal ördüm. Dördüncü ve beşinciyi aynı anda örerek birinci kesmemi yapıyorum. Başta da kesebilirsiniz ama başta kestiğinizde bu kesmiş olduğunuz ipler sertlik yaptığı için ön bölümde bir kabalık oluşturuyor. Bunu istemediğim için 1 2 3 tane normal örüp kesiyorum ve devam ediyorum. Kola doğru dümdüz örmeye. Evet, ördüm ve düz taraftan örerek ön ortasına doğru geri geliyorum. Dümdüz örüyorum. Tekrar tersini çeviriyorum. Yine 3 tane ilmek örüyorum. Ve yine 2 tane ilmeği burada bir alarak eksiltiyorum. Bunu biz 10 sıra yapacağız arkadaşlar. Yine hatırlatıyorum. Sadece kalın şiş ve kalın ip için geçerli bir yaka kesme formülü. İkisini bir alarak yine kestim. Yine öreceğim, yine geleceğim. Tam 10 kez örgümüzü kestikten sonra bizim burada 34 tane ilmeğimiz kalacak. Toplamda bizim bedenimiz 88 ilmekten oluşuyordu.
44-44 kesip ön ortasına şu pembe görmüş olduğunuz ipimi bağladım. Diğer tarafı 10 kez kestikten sonra yukarıya düz çıkarken omuzlarda eksiltmeler yaptım. Şimdi ikinci kez kestim. 8 kez daha keseceğim. Bir gidiyoruz, kesiyoruz, dönüyoruz, dümdüz örüyoruz. Giderken kesiyoruz, dönerken dümdüz örüyoruz. Ve 10. kez kestikten sonra yapacağımız işlemlerde buluşalım. Evet, 44 ilmeğimiz, 34 ilmeğimiz kalana kadar kesile kesile geldi ve yakamızın artık kesilme bölümü bitiyor. Hemen buraya bir tane işaret alıyorum şuradan. Bu bizim yakamızı karşıyla eşitlememizi sağlayacak bir işaret. Bu noktadan sonra arkadaşlar hemen şöyle birazcık çekeyim, kamerama rahat sığsın. Buradan itibaren 4 4 4 4 kese kese geliyoruz ve şöyle bir yakamız oluşacak. Hemen şurada daha rahat göreceksiniz olanı. Şuradan itibaren ben kesmeye başlamışım. Görüyorsunuz. 4 4 4 4 kese kese yakaya kadar geldim ve şurada en son kalan bölüm 4 4 kesince 34'te 7 kere 4 28 diyelim. 6 tane falanı da 6 ilmeğimizi de son olarak kesmişim ve burada ip bıraktım. Bunu omuzu dikebilmek için bıraktım. Şimdi gelelim buraya. Şurada anlatmak istediğim bir şey var. Buraya gelirken burada kesmelere başlayacağız. 4 tane keseceğiz. Ama ben şöyle kestiğimde daha düzgün olduğunu fark ettim ve size de göstermek istiyorum. Hemen şuradan 2 ilmeğimi, son 2 ilmeğimi sökeyim. 1 o kadar katlı ki ipim, artık biraz zorlanıyorum. Burada bir tane kesiyorum. Dönüşte 3 tane kesiyorum. Yani bir tarafta toplam 4 tane kesmiş oluyorum. Bunu da hemen çevirip tekrar şurada katın bir tanesini alamadım galiba. Evet, şimdi daha net oldu. Dönüşte de 3 tane alacağım. Bunun nedeni şurada görüyorsunuz. O kadar güzel bir kesme oldu ki. Görüyor musunuz? Buralarda böyle topak topak, düğüm düğüm kalan bölümler olmuyor. Güzel bir kesiş olduğu için böyle yapıyorum. İstiyorsanız alıştığınız şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi ben buradan devam edip buraya kadar dörder dörder keseceğim. En sonunda kalanları da 6 ya da 7 ilmeği de tek seferde keseceğim ve ön yakamız bitmiş olacak. Güzel bir yakamız oluştu. Omzumuz da gayet güzel bir şekilde oturacak.